Evet arkadaşlar, artım yerimiz bitti. Önce şu bir önceki eklediğimiz ipi bir saklamak istiyorum. Şimdi 15 tane yapmıştık. Tek kat moru ilave ederek 3 diş daha yaptık. 18 oldu. Artık kol ayrımına geldik. 3 diş yaptıktan sonra yine bir kat beyazı çıkarıyoruz. Diğer mor ipimizden bir kat daha katıyoruz. Yani bu sıra artık 2 beyaz ve 2 mor olarak örmeye devam edeceğiz. Ben 3 diş haroşada, yani 6 sırada ipleri değiştirdim ama siz isterseniz 4 de yapabilirsiniz. Şurada ipimin bir katı kalmış. Şimdi önümdeki olan bütün ilmekleri örüyorum. Kol ayrım yerine kadar. Evet, şu iki ilmeğe geldik. Artık artırma yapmıyoruz. Buradaki iki ilmeğin bir tanesini örüyorum. Öne dahil ettim. Şimdi önümüz 32 ilmek oldu. Kolumuz 43 ilmek. Arkamızda 47 ilmek. Yani önde 32, kolda 43, arkada da 47 ilmek var. İkişer ilmekte ayrım yerlerimizde var. Bu iki ilmeğin bir ilmeğini öne, bir ilmeğini kola katacağız. Yani hepsinde öyle. Şuradaki ikişer ilmeklerin hepsini birer birer bölüştüreceğiz. Yani şuradaki 32 ilmeğimiz 33 olacak. Şimdi ben aslında şişteyken de yapıp devam ediyorum ama hani daha rahat görebilmeniz için şuradaki ilmeklerimi ayrım şişime alıyorum. Yani bunu direkt şişteyken de örebilirsiniz. Önemli olan o aradaki iki ilmeğin birini örüp dönmek. Arkaya gidince de tekrar bir ilmek alıp dönmek. Kolları ördükten sonra daha sonra bu bütün ilmekleri öreceğiz. Bedeni bütün olarak. Şimdi öndeki ilmeklerimi ayırdım. Şurada bir ilmeğimiz var. Kolumuzda 43 ilmek, birer de kenarlardan alacağız. 45 ilmek olarak örüyoruz.
Evet, şuradaki 2 ilmeği geldi. Onun bir tanesini alıp kolumuz sadece şimdi artık buradaki 45 ilmeği öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şurası ön, kol ve arka. Şimdi buradaki 45 ilmeğimizde 2 kat beyaz, 2 kat da mor olarak 3 diş daha öreceğiz. Buradan artık geri dönüyorum. Hiç arkaya gitmiyorum. Sadece buradaki kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, geri döndüm. Buradan buraya kadar bir 3 diş daha olana kadar örelim. Evet, ben 2 mor 2 beyaz olarak da 3 diş daha ördüm. Yani 3 diş dediğim arkadaşlar 6 sıra. Yani haroşanın bir sırası 2 sırada bir dişi 2 sırada çıktığı için 6 sıra örüyoruz. Yani 3 kere gidip geliyoruz. Toplamda 6 dişimiz oldu. Şimdi tekrar beyaz ipimizden bir tane daha çıkartıyorum. Şimdi ipimiz 3 tane mor, bir tane beyaz oldu. Ve kolumuzda şöyle. Şimdi bir 6 sıra daha bu şekilde örüyoruz. Ortaya 3 dişimiz de çıktıktan sonra artık yine bir tane kalan beyazımızı da çıkaracağız. Bütün iplerimiz 4 renk mor olarak devam edecek. Şimdi 3 beyaz 1 mordan 3 diş ördük. 2 beyaz 2 mordan 3 diş ördük. 1 beyaz 3 mordayız. Şu anda 3 diş daha öreceğiz. Daha sonra 4 tane beyazı çıkaracağız. Bir beyazı, bütün iplerimiz 4 kat mor olarak devam edecek. Evet, kolumuzu bitirdim arkadaşlar. Moru 11 sıra yapmıştım. Yine bir pembe katarak 3 diş, 2 pembe katarak 3 diş, 3 pembe katarak 3 diş ve 11 sırada 4 pembe ile ördüm. Ve bitirdim. Hatta biraz da ip bıraktım. Eğer kolu biraz kısa gelirse kıvrılacak çünkü ilave edeceğim. Yalnız kolu yaparken 43 ilmekti. Böyle 10 diş haroşada 3 ilmek bu taraftan, 3 ilmek de diğer taraftan keserek 39 ilmeğe indirdim. Kol ağzı çok geniş olmasın diye. Şimdi diğer kolu öreceğiz. Şu arka bedende önde örerek geldik ve kolu örmüştük. Arka bedende kaldık. Arkaya yine 2 mor ve 2 kremimi, beyazımı daha doğrusu bağlıyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer kola kadar öreceğiz burayı. 2 mor ve 2 krem, beyaz krem gibi rengim, tam beyaz değil. Devam ediyorum.
Evet, arka ile diğer kolun arasındaki iki ilmeğe geldik. Bunun bir tanesi arka bedene dahil olacak, bir tanesi kola dahil olacak. İplerimiz katlı olduğu için biraz dikkatli örmek gerekiyor. Evet, ön taraftaki iki ilmek düz olan yere geldik. Şimdi bunun bir tanesini örüyorum ve geri dönüyorum. Şimdi ön tarafı hiç örmeyeceğiz. Kolumuzu öreceğiz. Yine diğer aynı sırayı takip ederek ben diğer şişimle de öreyim de şu ayrım yerini göstereceğim çünkü size. Yani kolumuzda 43 ilmek var. Birer tane daha aldık. Yine 45 ilmek olarak örüyorum. Dediğim gibi kolda 10 diş haroşa ördükten sonra birer tane hem sağda hem solda azaltma yaptım. Evet, şuradaki iki düzümüz, onun bir tanesini örüyorum. Şimdi sadece yine diğer kol gibi şuradaki kol kısmını öreceğiz. Bakın şöyle bir arkamızda görelim. Şu bir kolumuz, şu arkamız, şu diğer kolumuz, şimdi öreceğimiz kolumuz, şu da ön parçamız. Bu kolu ördükten sonra yine ipimizi iki kat beyaz ve iki kat mor olarak önümüze bağlayacağız. Daha sonra bütün bedeni komple öreceğiz. Bu kolu da bitirelim, devam edelim. Hırkamızın kolları bitti. Bakın şöyle. Şimdi beden kısmını
devam edeceğiz. Arkadan örüp gelmiştik. Şimdi ipimizi diğer kalan önümüze bağlıyoruz. Şuraya bir sabitleyeyim. Yine 2 kat beyaz ve 2 kat mor ipimizde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşamız oldu. Yine gelirken tekrar iliklerimizi açalım. Bir, iki, üç, 4 tane örüyorum. Artırıyorum. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Birinci iliğimizi açtık. Şimdi 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar artırıyorum. 2 ilmeği kesiyorum. Birlikte alıyorum yani. Öndeki ilmeklerim bitti. Şimdi artık hırkamızı birleştireceğiz. Şunu bir düzelteyim. Bakın arada kolumuz var. Arkaya devam edeceğiz. Ama buraya devam ederken normalde hırka yaparken hiç araya ilmek atmayız. Ama bunun etek ucu biraz çan olsun istiyorum. İster şöyle bir tane ilmek atın. İsterseniz şuradan bir ilmek çıkarın. Fark etmez. Ben yine bir ilmek attım. Ve arkayı örmeye devam ediyorum. Bakın diğer ön ve arka parçamız birleşti. Arkayı örüp geleceğiz. Diğer öne geçtiğimizde yine şu arada bir ilmek ilave edip ön parçamızı öreceğiz ve komple artık hırkayı bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi biraz etek uçları çan olsun istiyorum. Şöyle bir tane artırdık. Şimdi her yine 10 sırada birer tane de artırarak 4 tane, yani 4 tane şu kol hizasını altından, 4 tane de şu diğer kol hizasını altından artırarak 8 ilmek ilave etmiş olacağız. Ve böyle de aynı koldaki sayı sistemini devam ederek hırkamızın bedenini bitireceğiz. Şu kolumuzun dikmesini şöyle yapalım. Zaten kol ağzında pembe bir ipimiz
kalmıştı. Şu iki tane kolu birleştiriyoruz. Hemen şunun ilk haroşa sırasıyla şu kenardaki haroşanı önce bir şuraya sabitliyoruz. Bak zaten karşılıklı şöyle haroşanın kenar dişleri var. Bir birinden alacağız, bu kenardakinden bir diğerinden. Böyle birebir karşılıklı getirerek dikişimizi yapacağız. Bakın arka tarafı da aynı şekilde oluyor. Ön tarafı da. Şuradaki bir düğümü de içine çekelim. Dışarıda kalmış. Şimdi şu kolun altındaki mor yeri de mor ipimizle yapacağız. Şimdi pembeyle buraya kadar diktim. Şimdi pembe ipimizin işi bitti. Onu bir arkaya sabitleyelim. Evet, şu kalan kısmı da mor ipimizi takıyoruz. Şöyle bunu da 2 kat yapayım.
Şimdi şu kalan kolun mor kalan yerlerinde mor ipimizi taktım ve aynı şekilde devam ediyorum. Evet, bu kısmı da koltuk altına kadar mor ipimizle dikeceğim ki renkler birbirine uyumlu olsun diye. Daha sonra hırkamız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.